Bir dakika durup düşünün. Kışın dışarı çıktığımızda üşüyoruz. Yazın güneşin altında bunalıyoruz. Yağmurda ıslanıyoruz. Karanlıkta göremiyoruz. Su altında nefes alamıyoruz. Yüksek bir yerden düştüğümüzde parçalanıyoruz. Peki yanımızdaki köpek? O hiç üşümüyor gibi görünüyor değil mi? Kartal gözleriyle kilometrelerce öteden avını görüyor. Balıklar suların altında saatlerce kalıyor. Ayı kışı uyuyarak geçiriyor. Sence bu normal mi? Dünyada yaşayan milyonlarca canlı var ve neredeyse hepsi bu gezegene mükemmel uyum sağlamış. Ama insan sanki burada bir yabancı gibi. Bugün sormak istediğim soru çok basit ama cevabı derin. İnsanlar bu dünyaya neden uyumsuz yaratıldı? Sırlar Odası'na hoş geldiniz. Önce bir bilim insanının yazdığı bir cümleyle başlamak istiyorum. İnsanlar tropikal varlıklardır ama diğer memelilerin aksine bizi ısıtacak etkili bir kürk örtümüz yok. Soğuk ortamlara adaptasyonumuz neredeyse tamamen entelektüel bir olaydır. Yani ne demek bu? Bizim soğuktan korunma yeteneğimiz, kıyafet icat etmemiz, araç gereç üretmemiz. Şimdi şunu düşünün. Hayvanlar milyonlarca yıl boyunca çevrelerine uyum sağlamak için evrimleşti. Bir kutup ayısı eksi 40 derecede rahat eder. Çünkü derisinin altındaki yağ tabakası ve kürküyle doğadan aldığı bir zırhı var. Kimse ona mont giydirmedi. Peki ya insan? Araştırmalar gösteriyor ki bir insan giysi olmadan 25 santigrat derecenin altında bile titreme başlıyor. Bunun üzerinde ise aşırı terleme ile mücadele ediyor. Yani hem soğuğa hem de sıcağa karşı doğal bir savunma mekanizmamız son derece kısıtlı. Üstelik başka hangi hayvan var ki dünyanın sadece %4'lük bir alanında yaşayabilsin? Evet, bunu biliyor muydunuz? Araştırmacılar insanın kıyafeti, barınağı ve teknolojisi olmadan dünyanın yalnızca %4'ünde hayatta kalabileceğini hesaplamış. Geri kalan %96'lık alan ya çok soğuk, ya çok sıcak, ya çok yüksek, ya çok derin. Bir de evrimsel biyoloji var tabi. Bilim insanları diyor ki insanın atalarının kökeni Afrika savanalarıdır. Yani sıcak ve açık araziler. İşte o yüzden tüylerimizi kaybettik. Çünkü savana sıcağında koşarken kıllar terlemeye engel oluyordu. Milyonlarca ter bezi geliştirdik. Dik yürüdük ki güneş ışığı vücudumuzun daha az yüzeyine isabet etsin. Tamam, bu mantıklı. Ama şu soru hala yanıtsız kalıyor. Eğer biz sıcak iklime adapte olduysak neden yeryüzünün geri kalanına bu kadar uyumsuzuz? Cevap belki de düşündüğümüzden çok daha esrarlı. Şimdi binlerce yıl geriye gidelim. Mezopotamya'ya, dünyanın bilinen ilk uygarlığına. Sümerler, yaklaşık 5-6 bin yıl önce kilden tabletlere çivi yazısıyla bir şeyler kazıdılar. Ve bu tabletlerde ilginç bir anlatı var. Sümerler diyor ki, eskiden bir çağ varmış, Dilmun adası denen bir cennet. Orada yılan yokmuş, akrep yokmuş, vahşi hayvan yokmuş. Ne korku varmış ne dehşet. İnsan doğayla mücadele etmiyormuş. Tam tersine uyum içindeymiş. Peki sonra ne olmuş? Sonra bir şeyler değişmiş. İnsanlar o altın çağdan kopmuş ve Sümerlere göre artık insan acı çeken, yorulan, üşüyen, hastalanan bir varlık haline gelmiş. Ama Sümerlerin başka bir hikayesi daha var. Çok daha ilginç. Adapa efsanesi. Bilgelik tanrısı Enki ilk insanı yaratıyor. Adapa yani Adapa'ya büyük bir zeka ve bilgelik veriyor. Ama bir şeyi eksik bırakıyor. Ölümsüzlüğü. Bir gün büyük tanrı Anu Adapa'ya ölümsüzlük teklifinde bulunuyor. Yemek ve su sunuyor. Ama Enki Adapa'yı önceden uyarıyor. Oradan yeme, içme, yoksa ölürsün. Adapa reddediyor ve ölümlü kalıyor. Bu hikaye neden bu kadar tanıdık geliyor? Çünkü aynı temayı İbrahim geleneğinde de görüyoruz. Adem ve Havva yasak ağacın meyvesini yemeden önce cennetteydi. Doğayla uyum içindeydi.
ve sonra düşüş. Sümerlerin, Yahudilerin, Hristiyanların, Müslümanların hepsi aynı şeyi söylüyor sanki. İnsan bir zamanlar burada değildi. Bir yerlerden geldi ve artık geri dönemez. Şimdi gelin Yunan mitolojisine geçelim. Zeus insanları zayıf yaratmış. Düşünün, çıplak, korumasız, pençesiz, dişsiz, kanatsız. Mitoloji aynen böyle tarif ediyor insanı. Doğduğunda acılar, yetersizlikler ve giderilmesi gereken ihtiyaçlar yakasına yapışır. Bitki yer, yapraklarla örtünür. Henüz 2 ayak üstünde bile yürüyemez. Yunan mitolojisine göre Zeus bunu kasıtlı yapmış. İnsanların doğaya muhtaç ve güçsüz kalmalarını istemiş. Ve sonra Prometheus geliyor. Prometheus bir titan, yani eski tanrılar soyundan. İnsana acıyor ve Olimpos'tan ateşi çalıyor. Tanrılara ait olan, yasak olan ateşi insana veriyor. Şimdi burada ateş sadece ateş değil. Ateş bilgidir, tekniktir, medeniyetin tohumudur. Metalurji, pişirme, silah yapımı, tarım hepsi ateşle başlıyor. Yani Prometheus insana şunu veriyor: doğaya karşı koyma gücünü. Ve bunun bedeli Prometheus Kafkas Dağı'na zincirlenip her gün karaciğeri yeniyor. Şimdi size bir şey soracağım ve bunu düşünmenizi istiyorum. Eğer insan zaten bu dünyaya uyumlu olsaydı ateşe ihtiyaç var mıydı? Hayvanların ateşe ihtiyacı yok. Çünkü onlar zaten bu dünyanın bir parçası. Ama insan ateşi çalmak zorunda kaldı. Ve şimdi geliyoruz belki de en tüyler ürpertici bölüme. Antik çağda yaklaşık milattan sonra 1. 3. yüzyıllarda Gnostikler adında mistik bir hareket vardı. Bunlar hem filozoftu, hem mistik, hem de kaçık derecede zekiydi. Ve Gnostikler çok çarpıcı bir şey söylüyordu: bu dünya gerçek Tanrı tarafından yaratılmadı. Gnostiklere göre evreni yaratan Demi-Urgos adında kusurlu ve cahil bir varlık. Demi-Urgos kendini gerçek Tanrı zannediyordu ama değildi ve yarattığı bu dünya da kusurlu, acılı, sıkıntılı, ölüm doluydu. İnsan ruhu ise çok farklı bir yerden geliyor. Gerçek ve mükemmel bir alemden, ışık aleminden. Gnostiklere göre insan ruhu bu dünyaya hapsolmuş. Beden ve kafes, maddi dünya bir zindan ve ruh, farkında olsun ya da olmasın, sürekli eve dönmek istiyor. Ve işte burada çok ilginç bir şeyle karşılaşıyoruz. Gnostikler diyor ki, insanlar bu dünyada yabancı hissederler. Çünkü gerçekten yabancılar ve bu yabancılık hissi aslında ruhun gerçeği hatırlamasıdır. Bunu bir düşünün. O hissettiğiniz buraya ait değilim duygusu belki bir yanılsama değil, belki en derin gerçek. Şimdi geri çekilip büyük resme bakalım. Bilim diyor ki insan Afrika savanalarında evrimleşti. Ama o çevre dışında hayatta kalmak için araç, gereç, giysi ve ateş icat etmek zorundaydı. Yani insan biyolojik yetersizliğini zekasıyla telafi etti. Mitolojide diyor ki insan bir zamanlar cennet bir ortamda yaşıyordu. Düştü ya da kovuldu. Şimdi ağır koşullarla mücadele ediyor. Gnostizm de diyor ki insan zaten bu dünyaya ait değil. Başka bir alemden geldi. Buraya sıkıştı. Ve şimdi şunu düşünün. Tüm bu farklı kültürler, farklı coğrafyalar, farklı yüzyıllar hepsi benzer bir hikaye anlatıyor. İnsan bu dünyaya tam uymayan bir varlık. Sadece biyolojik olarak değil, psikolojik olarak da. Başka hangi hayvan var ki anlam arayışına girsin? Başka hangi hayvan var ki ölümünü düşünüp bunalıma girsin? Başka hangi hayvan var ki neden buradayım diye sorsun? Bu sorular bir savanada avlanmak için evrilmiş bir beynin ortaya çıkarabileceği sorular değil. Belki de insan gerçekten farklı bir şey. Size bir şey söyleyeyim. Bu sorunun net bir cevabı yok. Belki de olmayacak.
Ama şunu biliyorum. Binlerce yıldır dünyanın dört bir yanında insanlar hep aynı soruyu sordu. Neden buradayım? Neden uyumsuzum? Nereye aitim? Ve bu soruyu soran her medeniyet, her mitoloji, her din farklı bir cevap verdi. Ama hepsi aynı duygudan yola çıktı. O duygu da şu ki bu dünyada bir yabancı olmak. Belki biz gerçekten bir yabancıyız. Belki mükemmel bir cennetten düştük. Belki başka alemden gelip buraya sıkıştık. Belki de sadece evrimin garip bir yan ürünüyüz. Kendi varlığını sorgulayan tek canlı. Hangisi doğru bilmiyoruz. Bu sorunun cevabını Sırlar Odası'nın kapılarını aralamaya devam ederek belki de birlikte bulacağız. Videoyu beğendiysen abone olmayı ve zili açmayı unutma. Çünkü sırlar bitmedi. Daha yeni başladı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.